Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve bunlardan dolayı Bay Borsa Konalı sorumlu tutulamaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2024 ikinci çeyrek bilançolarının tamamlanmasının ardından ve 2024 üçüncü çeyrek bilançolarına çok yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 1,5-2 hafta sonra açıklanmaya başlanmasıyla birlikte e, daha önce de geliştirmiş olduğumuz stratejiler dahilinde bahsetmiş olduğumuz Güler Yatırım Holding ve Birici Yatırım Holding hisseleri vardı. Bu hisselerden hemen şöyle baktığımızda Bilici Yatırım Holding hissemizin daha önceki ayında 18 ila 14 TL aralarından toplanabileceğini ve yaklaşık biz 22 lirayken yapmıştık bu yayını. Şu an için 18 liraya kadar düştüğünü ve alım bölgesinde olduğunu, yani alım bölgesinin üst sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Yine Bilici Holding üzerinde 18 ila 14 TL araları toplama bölgesi olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii ki burada yer alan bilgilerin tekrar yatırım tavsiyesi olmadığını paylaşmak isterim. Yine Güler Yatırım Holding hissemiz bakın yaklaşık 11.80 iken yaptığımız yayında, yaklaşık bir ay önce yaptığımız yayında bu bölgenin artık dip olabileceğini ve bu bölgeden alım yapılabileceğinden bahsetmiştik. Yine hemen burada da alım aralığımızı şu şekilde güncelleyelim. Bakın bu bölgeler 12 ile 11.40 arası alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bugün e, daha önceki Excel çalışmalarımızla birlikte yaptığımız ve 6. ay bilançoların gelmesiyle birlikte yaklaşık olarak hemen kontrol ediyorum. Evet, yaklaşık 45 tane muazzam şekilde primlenebilecek hisse olduğunu tespit ettim. Tabii ki bu hisseler bakın burada hangi hisseler olabileceği. Fakat bunların fiyat tahminleri, YDF rasyoları, yedekler toplamı, öz kaynak büyümeleri, yasa değerleri, yıllık net dönem karları bu şekilde sıraladığımızda yaklaşık buradaki tabloda hemen şöyle çekeyim 570 tane olan hissemizi biz burada 44'e düşürdük. Buradaki hisseler benim alım satım stratejime göre borsamızdaki en iyi 44 hisse olduğunu düşünüyorum. Peki buradaki hisselerden şu an için muazzam durumda olan hangisi diye soracak olursanız Bin Yatırım Holding diyebiliriz arkadaşlar. Yani kısa adıyla Binho. Bu Binho'nun ne iş yaptığını görmemiz için hemen şuradan internet sitesine girdiğimizde gücümüzü gelecekten alıyoruz. Kısa zamanda hızlı büyüdüğümüz teknoloji dünyasında uzun vadeli planlar ve değer yaratmak için yeni bir yola çıktık. Bin Yatırım Holding'in markaları Bin, Q-Shares, Algoritma, Go, Altay Enerji, Binpay ve Taksim şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Hemen burada geleceğin dünyasında oyun kurucu olmak, doğaya, dünya ve geleceğe karşı duyduğumuz hassasiyetle hem daha sağlıklı bir gelecek hem de devamlı büyüyen bir ekonomi hedefliyoruz. Yeni nesil ulaşım, yerli yazılım, yeni nesil ulaşım, yerli yazılım ve yenilenebilir enerji. Bir yatırım holding bünyesinde olmasını istediğimiz çoğu şey burada olduğunu söyleyebilirim. Büyük atılımlarla geleceği sizlerle birlikte kurmayı hedefliyoruz. Bu amaçla kurduğumuz markalarımızı her geçen gün daha fazla geliştiriyoruz dediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada ulaşım, akıllı ulaşım teknolojileri, enerji, gelişen ve değişen enerji sektörü ve yerli yazılım sistemin olduğunu söyleyebiliriz. Biz kimiz şeklinde şurada kısa bir açıklama var. 500'ü aşkın kişi istihdam Bin Yatırım Holding'de büyüyen şehirlerin ve değişen dünyanın sorunlarını akıcı çözümler ararken gücünü yeniliğe olan merakından ve sürekli gelişmesine bağlılığından alıyor demiş. Burada yine akıllı şehir ve ev sistemlerinin büyük bir paya sahip olduğunu, bu alanlarda da
ilerleme kaydetmek istediğini ve bu şekilde yatırımlar yaptığını görebilirsiniz. Gelelim bizim daha önce de hazırlamış olduğumuz özel Excel tablosuna. Bu tabloda Bin Yatırım Holding'in şu an için 336 TL'lik bir, düzeltiyorum. Hemen şuradan tekrar bir kontrol edelim. 1000 diyelim şuradan. Evet. Evet, tahmini fiyatının 289, son fiyatının 289 TL olduğunu, piyasa defter değerinin 0.95 olduğunu, e, FK'sını şu an göremiyoruz. Bakın, ödenmiş sermayesinin yine bizim alım satım stratejimize göre gayet küçük olduğunu, denet sayısının 9.494.000 olduğunu, 6 aylık net dönem karının ödenmiş sermayesine göre yani 9,5-10 katı olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak büyümesi yine %3 seviyesinde. Burada yedekler toplamı 14 milyar. YDF rasyo, bu dedenin sistemine göre hazırladığımız, borsacı dedenin sistemine göre hazırladığımız YDF rasyosunda oldukça güzel olduğunu ve piyasa değerine göre, bakın, yedeklerinin piyasa değerinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri 13 milyar. Şirketin kasasında bulunan para ise 14 milyar olduğundan söz edebiliriz. Bununla ilgili bir önceki videolarımı izlerseniz tam olarak ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yine burada öz kaynak büyümesinden bahsettik ve YDF rasyo 1 stratejisinin de tam olarak istediğimiz seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya geçelim. Bakın, Bin Yatırım Holding Binho hissesinin yine bedelsiz potansiyelinin yüzde, yani 30 303 kat olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 30.355 yüzde. Bu da yaklaşık olarak, daha doğrusu tam olarak 303 kat bedelsiz verme potansiyeli, yeni bir şirket olmasına rağmen 303 kat bedelsiz verme potansiyeli olduğunu ve öz kaynaklarının yine 14 milyar seviyesinde olduğunu, öz kaynak bakımından güçlü bir şirket olduğunu söyleyebiliriz ve ödenmiş sermaye açısından da yine bizim istediğimiz hem senet sayısı hem de ödenmiş sermaye bakımından 47 milyonluk bir ödenmiş sermaye sahip olduğunu görebilirsiniz. Bizim tablomuzda önemli olan bir diğer husussa şu bölge arkadaşlar. Net dönem karları. Bakın burada Bin Yatırım Holding, hatta bunu daha anlaşılır olması açısından hemen diğer sayfaya geçeyim. Evet. Bakın burada son bilançoda 453 milyonluk bir kar ki borsamızda birçok şirketin oldukça kötü bilançolar, zarar şeklinde bilanço açıklamasına rağmen Binho kar açıklayan nadir şirketlerden biri diyebilirim. Bakın, 2023 9. ayda 3 milyar, 2023 12. ayda 4 milyar, 2024'e geçtiğimizde 599 bin ve burada 453 milyon. Yani yıl sonuna doğru 9. ayda eğer milyar karlara ulaşırsa 9 ve 12 aylık bilançolarda yine hissenin hızlı bir şekilde yukarı doğru gidebileceğinden bahsedebiliriz. Hemen YDF rasyo 1'in ne olduğunda artık bu bizim sırrımız diyebilirim arkadaşlar, ama YDF rasyosu da oldukça güzel bir şirket olduğunu ve bu şirketin şu anki fiyatının bedavadan birazcık pahalı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki hemen grafiğine geçelim bu hissenin. Bin Yatırım Holding. Evet. Bin Yatırım Holding, bakın, halka arz fiyatının yaklaşık 136 TL olduğunu ve 136 TL'den hızlıca 700 TL'lere kadar gittiğini görebilirsiniz. Yine buradan hangi tarih? Şubat. Yani yılbaşından beri primlenmeyen şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bakın, buradaki düşüş oranı ise %58, neredeyse %60'lara bulan bir
düşüş var. Şirket kötü mü? Hayır, şu an için çok kötü değil. Peki bu şirketin alım aralığı neresi diyebiliriz? Şuradan çizelim. Yani yaklaşık evet. Alım aralığı olarak arkadaşlar şu an alınabilir seviyenin, hatta şöyle de bir çizgi çizelim. Alınabilir seviyenin tam ortasında olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse tam ortası. Bakın 339 TL ile, tabii ki bu toplama bölgeleri ve tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar, bunlardan bahsediyorum. 220 TL arası. Yani şu an için ideal alma seviyesinin 280, 289, evet 289, 278, yani bu bölgenin altında şu bölgelerde de toplanabilir. Eğer bu bölgenin de daha da altına geçiyorsa artık 215 seviyelerinde altını görüyorsak bu hissede stop olup çıkılabilir. Almak için çok acele etmemeniz gerektiğini, e, yavaş yavaş artık bu bölgelerde alacağınız miktarın %25 ile geri çekildikçe bir %25 ile daha şu bölgelere kadar, hatta hemen şöyle de bir ok yapalım şuradan. Yeşil ok şu bölgelerde 170'li seviyelerde ve e, 211'li seviyelerde parçalı olarak girebileceğinizi, yaklaşık 12 ila 19 ay sonrasında ise hedef fiyatımızın nerelere gelebileceğini hemen size göstereyim. Şuradaki fiyat tahminimde bakın bu bölge, hemen açalım. 1190 TL olduğunu söyleyebilirim. Bu 1190 TL'lik hedef fiyatını daha önce de birçok hissede belirttiğimiz özel Excel tablomuz ve özel çalışmamızla birlikte burada işaretlediğimizde yaklaşık olarak potansiyel getirinin 274 seviyelerden başlayarak aldığımızda yaklaşık %332, yani 3,5 kat bir getiri potansiyelinin olabileceğini, hatta hemen şu bölgeye küçük bir not ekleyelim. 1190 seviyesi diyelim. Evet. Bu da bu şekilde burada durduğunda arkadaşlar 1190 TL hedef fiyatının olduğunu, alım için şu bölgelerde küçük küçük alınarak ortalamaların, yani şu bölgelere 250 ile 270 seviyelerde tuttuğunda gayet güzel bir getiri elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu an için aktaracaklarımız bunlar. Bakın tekrar üzerinden geçmek gerekirse 289 TL son fiyatı, tahmini fiyatımız 1190 TL. Piyasa defter değeri oldukça düşük. Şuradan da hemen bakmak istiyorum. Evet, 0.95 şu an piyasa defter değeri. Buradaki bilgiler güncellenmediği için burada 1.10 olarak gözüküyor. Ödenmiş sermayesi 47, senet sayısı 9 milyon, 6 aylık net dönem karı ödenmiş sermayesinin 10 katı diyebiliriz. Öz kaynak büyümesi %3, YDF rasyo 0.91 seviyelerinde. Yine YDF rasyo 1 benim mükemmel seviye olarak açıkladığım bölgede gayet yeterli seviyelerde. Yine hemen ana ortaklığa ait öz kaynaklar 14 milyar
bedelsiz potansiyeli 303 kat. 300 kat. Bakın 2023 9 ve 2023 12'de 3'er ve 4'er, hatta 3,5 ve 5 şeklinde diyebiliriz, bir kar olduğunu, daha sonra bu karların giderek düştüğünü ve ardından 453, yani yıl sonuna doğru bu karların milyar seviyelerinde de çıkabileceğini değerlendirdiğimizde ve Orta Doğu'daki gerilimin resesyon sürecinde bittiğinde, faiz indirim döngüsünün başladığı 2025 yılının başlarından itibaren bu hissenin hedef fiyatlarına gitmemesi için önünde hiçbir engel olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Buradan alacağınız, daha doğrusu düştükçe yapacağınız, yani belirtmiş olduğumuz şu seviyede 240 340 ile 210'lu seviyeler arasında yapacağınız ortalamada bu şirketin güzel bir gelecek vaat edebileceğini söyleyebilirim. Yine net borç bu bölü FAVÖK oranında eksi, yani kasada para olduğunu, şirketin borcunun olmadığını yine görebilirsiniz. Bundan sonraki yayınlarda burada açıkladığımız, yani daha doğrusu burada filtrelediğim yaklaşık 45 şirketin detaylı analizini yine Güler Yatırım Holding, Binho Yatırım Holding, Bilici Yatırım Holding'de olduğu gibi sizlerle paylaşmaya, vakit buldukça paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hepiniz hoşça kalın, iyi günler diliyorum.